Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi operatör doktor Melek Didem Aydemir. Hoş geldiniz. Merhabalar Cemile Didem Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nuri Hocam, teşekkürler, hoş bulduk. Çok güzel bir enerjiyle geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, Bizler çok de teşekkürler. iyiyiz. O zaman medikal estetik hekimi artık böyle okuyunca da hemen aklımda tabii ki güzellik konuşacağız. Herkesin O yüzden istediği. evet, lifting aşısıyla başlayalım. Lifting aşısı nedir? Kimlere uygulanır? Hangi durumlarda ihtiyaç duyulur? Bunlardan bahsedelim biraz. Evet, şimdi son zamanlarda iyice popülaritesi de arttı. Doğal olayım ama yüzümde o çökkün ifade kaybolsun hocam. Yüzüm yükselsin, yüz yükseltiyormuşsunuz. Lifting aşısı nedir? Soruları çok, talepleri de çok geliyor. Şimdi lifting aşısı dediğimiz şey aslında bir gençlik aşısı çeşidi. 25 yaşından sonra genellikle hepimizde, bütün insanlarda kolajen ve fibroblast üretimi azalıyor. Ve dolayısıyla aslında 25 yaş öncesindeki o V-shape etkisi yüzümüzde bir parça azalıyor. Çünkü kolajen, elastin, fibroblast üretimi azalıyor bu süreçte. Dolayısıyla aslında cilde hem bir gençlik aşısı yöntemi dedim. Bunun sebebi ciltte bir rejuvenasyon etkisi yaratıyor. Yani evet, cildin nem dengesi, nem kapasitesi, ciltteki ince kırışıklıkların açılması, cilt tonu eşitlenmesi gerçekleşirken evet, lifting aşısı denme sebebi de şudur, bir lifting etkisi oluşturuyor. Çünkü biz bunu cildin orta tabakasına değil, daha derin tabakaya çalışıyoruz. Yani asıcı ligamanlar dediğimiz ciltteki kasın kemiğe bağlandığı noktalar var. Bu noktalarda bazı stratejik öneme sahip noktalara uyguluyoruz ve hyaluronik asit, çapraz bağlı olmayan hyaluronik asit kullandığımız için suyu çok seven bir ürün hyaluronik asit. Suyu da çekme etkisiyle yüzde aslında bir lifting etkisi oluşuyor. Mezoterapi aslında. Aslında bir mezoterapi, çapraz bağlı değil. Ancak bu lifting aşısının içerisinde hem yüksek molekül ağırlıklı hem de düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asit bulunuyor. Dolayısıyla düşük molekül ağırlıklı etkisiyle ciltte bir rejuvenasyon etkisi yaratıyor. Yüksek molekül ağırlıklı olan kısmıyla da ciltte bir lifting etkisi oluşturuyor. Yani hocam aslında bu çok kafa karışıklığı var aslında da. Evet. Gençlik aşıları aslında mezoterapinin bir altı. Yani biz mezoterapi diye Kesinlikle. sınıflandırabiliriz. Onun bir alt grubu. Evet. Ama hastalarınızdan da gelir hocam yüzüm şöyle kalksın, böyle yüzüm toparlansın. Evet. Ama ben bunu dolguyla istemiyorum. Bir mezoterapi, bir gençlik aşısıyla yapalım dediğinde aslında biz bunu önerebiliyoruz. Kesinlikle. Çünkü genellikle dolgu kelimesi bir parça bazı hastaları ürkütüyor. Dolgu istemiyorum. Dolgu sanki ifade kaybı yaratacakmış, ifadede bir değişiklik yaratacakmış gibi hisseden danışanlarımız oluyor. İşte bu noktada hem yüzde lifting etkisi oluşturup hem de ifadede herhangi bir değişiklik yaratmaksızın kullandığımız çok güvenli bir yöntem. Hem danışanlarımız çok mutlu oluyor, hem uzun vadede sonuçları daha güzel oluyor. Aslında artık kişiler ve danışanlar şöyle kocaman yüzler istemiyorlar. Kesinlikle. Daha yani medikal estetikte de, plastik cerrahinin diğer bölümlerinde, dermatolojide de genelde istenen şu, kendi doğal sınırlarında bunları sağlamak. Bunlardan güzel sizin söylediğiniz gibi bu gençlik aşılar sağlanıyor. Ama hocam çok diyoruz bu 5-6 nokta, 4 nokta, 3 nokta, 7 nokta aslında çok da önümüze çıkıyor. Artık insanlar da bunlarla ilgili bilinçlendi. Kesinlikle. Bunları biraz açıklasanız, şu noktalar nedir, bizde ne etki yaratır? Aslında burada 5 nokta, 6 nokta, 7 nokta, lifting, bunların hepsinde aslında bunların isimleri değişiyor. Ama amaç aynı, etki aynı. Yani etki amacı aynı, sonuç aynı. 5 noktada, işte 5 noktadaki asıcı ligamanlara uygulama yapılıyor. 6 noktada 6 nokta. Bazı özel noktalar var. Yüzümüzde özellikle yükseltici etkisini maksimum oranda yaşatan hanımefendiler genellikle işte yüksek elmacık kemikleri, daha sivri bir çene hattı arzu ediyorlar. Ve bu yönde işte 5 nokta, 6 noktaya uygulanan özel tekniklerle kullandığımız bir aşı yöntemi, lifting aslında. Mantık hocam, lift biz etmek. bunu yaparken korkmalı mıyız? Bir yan etkisi var mı? Yan etkisi, büyük majör bir yan etkisi yok açıkçası. Çünkü çapraz bağlı olmayan bir ürün kullanıyoruz. Ürün sadece hyaluronik asitten de oluşmuyor. İçerisinde çeşitli amino asitler, vitamin, mineral kompleksleri var. Çapraz bağımsız zaten. Çapraz bağımsız hyaluronik asit ama yüksek molekül ağırlıklı ve düşük molekül ağırlıklı olan hyaluronik asitten oluşan bir kokteyl. Dolayısıyla çapraz bağlı değil ama. Çapraz bağlı olmaması
dan dolayı da herhangi bir majör bir risk oluşturmuyor. Ancak tabii ki her iğneli işlemde olduğu gibi bir işlem bölgesinde hafif bir morarma ya da hafif uygulama sırasında bir ağrı oluşabilir. Ancak tabii öncesinde lokal anestezi kremleriyle de biz de cildi uygulama alanını uyuşturduğumuz için çok ciddi bir ağrı da oluşturmuyor. Konforu yüksek, yani konforsuz bir uygulama değil. Onun dışında bilinen ekstra çok büyük bir yan etkisi yok bu uygulamanın. Şimdi liftingden bahsettik. Güzellik deyince hep aklımıza bir gergin yüz istiyoruz tabii ki. Bunun bir ayağı da botoks. Çok duyuyoruz sanatçı botoksu. Evet. Sanatçı botoksu nedir? Normal bildiğimiz botokstan farkı Evet. nedir? Son dönemde özellikle çok popüler, çünkü artık insanlar söylediğimiz, konuştuğumuz gibi doğal bir ifade istiyorlar, doğal bir ifade arıyorlar. Ve bilinen şöyle de bir gerçek var insanların düşüncesinde: botoks benim ifademi dondurur mu? Mimiklerimi kaybeder miyim? İfadem kaybolursa ben olmaktan çıkar mıyım gibi böyle kafalarında soru işareti var. Ama kırışıklıklardan da hepimizde olduğu gibi birçoğumuz da şikayetçiyiz. Kırışıklıklarımız gitsin, biz kırışıklık istemiyoruz falan, böyle bir arada kalınmışlık var. İşte sanatçı botoksu aslında namı diğer mezobotoks. Burada yaptığımız işlem, evet, içerisinde bir botulinum toksin uygulaması var. Ancak normal botulinum toksin uygulamasında biz yüz ve mimik kaslarına biz bu enjeksiyonu yapıyoruz. Dolayısıyla orada bir çizgilerde açılma oluyor çünkü kaslar gevşiyor. Mezobotoksta ise normal botulinuma göre çok daha fazla sulandırılmış, yani seyreltilmiş bir botoks ürününü, botulinum toksinini yine mezoterapide sıklıkla kullandığımız çapraz bağlı olmayan hyaluronik asit, amino asitler, vitaminler ve mineral kompleksiyle bir hücre süspansiyonu oluşturuyoruz. Tabii ki çok fazla seyreltilmiş bir botulinum toksin olması sebebiyle botoks kadar ifadede bir sertlik, bir donukluk oluşturmuyor. Bu sefer biz bu uygulamayı kasa değil, cilt altına uyguluyoruz. Cilt altına yapıyoruz ve mezoterapi tekniğiyle küçük, ince iğneler yardımıyla uyguluyoruz. Baby botoks dedikleri de bu aslında. Aynen öyle. Mezobotoks, Kalıcılığı baby fark botoks. ediyor mu? Hani kalıcılık süresi diğer normal botoksa göre? Kalıcılık süresi 3-6 ay arasında değişiyor. Aslına bakarsanız normal botoks Botokstan uygulamasında farkı yok. da 4-5 ay kadar bir etki süresi kalıyor. İşte bizim duyduğumuz terleme botoksu koltuk altına yapılıyor. Hocam ama hani başka bölgelerde de kullanıyor muyuz bu terlemeyi önlemek için? Normalde estetik, kozmetik amaçla çok sık tercih ediliyor bu botulinum uygulamaları, ama bir de daha medikal bir tarafı da var. Terleme botoksu, sizin de söylediğiniz gibi Nuri Bey. Şimdi evet, havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Terleme aslında bizim vücudumuz için olumlu bir şey, olumsuz bir şey değil. Ama her şeyin fazlası kişiyi rahatsız eder. Dolayısıyla terlemenin fazlası da rahatsız eder. Terleme bir normal terleyen kişilerde kendi konforunu artırmak amacıyla tercih edilen terleme botoksu var. Bir de gerçekten ciddi bir hiperhidrozis dediğimiz patolojik terleme. Patolojik terlemesi olan kişilerde zaruri ihtiyaca binaen yapılan bir botulinum uygulaması var. Aslında tabii ki bunun esas tedavisi hiperhidrozisin cerrahi tedavi, yani kesin tedavi. Ama bazı kişiler ameliyat olmak istemiyor, konforu bozulsun istemiyor. Ben botulinum enjeksiyonuyla dönem dönem yaptırmak istiyorum şeklinde de tercihte bulunabiliyor. Aslında biz botoks uygulamasında dediğim gibi iki tip hasta grubu var. Bir zaruri hiperhidrozisi olan, bir konforunu artırmak amacıyla. Koltuk altı botulinum uygulaması iki hasta grubunda da tercih ettiğimiz bir uygulama yöntemi. Cilt altına uygulama yapıyoruz. Çok konforlu cilt altı uygulaması yapıldığı için küçük iğneler yardımıyla botulinumu cilt altına uygulayarak biz oradaki terlemenin önüne geçmiş oluyoruz. Başka nerelerde yapabiliriz hocam? Başka nerelerde? Dediğim gibi hiperhidrozis hastalarında aslında koltuk altı kadar sıkıntı yaratan bir diğer bölgelerde avuç içi ve ayak tabanıdır. Özellikle avuç içi sosyal fobi sebebi de oluyor insanlarda. Çünkü tokalaşmakta ya da bir yazı yazarken kağıda elinin terinin geçmesi durumunda kişiler bayağı problem haline getirmiş oluyor bu durumu ve kendi sosyal konforları da bozulmuş oluyor danışanlarımızın. Bu durumda
Avuç içine ve ayak tabanına da aynı koltuk altında olduğu gibi küçük iğneler yardımıyla mezoterapi uygulaması gibi dilüe edilmiş bir botulinum uygulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Ve 3-6 ay arasında kalıcılık süresiyle kişinin yaşam konforunu artırmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben bilgileriniz teşekkür için. ederim. Sohbette. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi operatör doktor Melek Didem Aydemir'di. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.